Merhaba arkadaşlar. Bugün İzmir'in kuzeyindeki ilçesi Dikili'deyiz. Keyifli seyirler. Dikili, Ege Denizi kıyısında ve Midilli Adası'nın karşısında yer alır. Komşu ilçeleri doğusunda Bergama, güneyinde ve batısında Ege Denizi ve kuzeyinde de Balıkesir'in Ayvalık ilçesi bulunur. Ayrıca Ege Denizi'nde 18 mil uzağında Yunanistan'ın Midilli Adası ile de denizden komşudur. İl merkezi İzmir'e uzaklığı 120 kilometre, yüz ölçümü 541 kilometre kare ve nüfusu da 48 bindir. Merdivenli ve Denizköy'de bulunan krater gölleri ile mağaraları ve Madra çayına dayanan ormanları ilçenin doğal zenginlikleri arasında. İlçe merkezi ve köylerde oturan nüfusun %85'i tarımla uğraşır. Diğer nüfus ise küçük esnaf, zanaatkar, tüccar ve hizmet sınıfını oluşturur. İlçede ekonomi ağırlık olarak tarıma dayanır. Tütün, pamuk, zeytin üreticiliği ve seracılık yapılmakta. Dikili Limanı turizm açısından ilçenin önemli bir gelir kaynağıdır. Temiz plajları, termal kaynaklarının zenginliği iç ve dış turizm açısından önemli. Tarım girdileri ve diğer sektörlerin kazançlarının yüksek oluşu, halkın satın alma gücünü arttırmakta ve sosyal seviyeyi yükseltmekte. Dikili'de konut büyük bir boyutlara ulaşan bir sorun değildir. Turistik özelliği sebebiyle yaz aylarında geçici olarak konut sorunu olmakta. Bunun yanı sıra sadece yaz aylarında kullanılan halkın yazlık dediği konut miktarı da yine ilçenin turistik özelliği sebebiyle devamlı artmakta.
Okuma yazma oranı yüksek olan ilçede halkın kişisel ve toplumsal münasebetlerdeki sosyal yaşantısı belli bir düzeyin üzerinde. ...2000 yılında 135 metre boyunda ve 8,5 metre derinliğinde tamamlanan Dikili Limanı'nda 2006 yılı içerisinde 469 bin ton yükleme ve boşaltma yapılmış. Toplamda 11.681 yolcuya ve 187 adet gemiye hizmet vermiş. Bu liman sadece Dikili'ye değil, aynı zamanda bölgeye de hizmet vermekte. Halkın kırsal kesimde geçim kaynağı genelde tarım ve hayvancılığa dayalı olup, deniz kıyısı olan köylerde ise balıkçılık önem arz etmekte. İlçede tarım arazilerinde ağırlıklı olarak zeytin başta olmak üzere tarla bitkileri, yem bitkileri, sebze, meyve, turunçgiller bağ olarak kullanılmakta. İlçede özellikle küçükbaş hayvancılığı yaygın olarak yapılmakta. Sığır, koyun, kuzu, kıl keçi oğlak, sahnen keçisi, arıcılık, kanatlı hayvan yetiştirilmekte. İlk arkeolojik bilgilere göre Dikili'nin M.Ö. 4 ve 5000 yılları arasına kadar uzanan geniş bir geçmişi var. İlk yerleşim yerlerinden Ağıltepe ve Kaletepe'de yapılan kazılar sonucunda Akalıların yaşadığı bu bölge Aterneus denildiği belirtilmiş. Aililerin Dikili toprakları üzerinde Aterneus, Pitani, Astria, Tuternia gibi kentleri ve siteleri bulunduğu arkeolojik kazılardan anlaşılmış. İlk çağlarda Lidya, Pers, Frig ve Misyalıların, daha sonra Romalılar, Bergamalılar, Orta Çağ'da da Doğu Roma, Cenova, Selçuklu ve Osmanlı'nın hakimiyetine girmiş. Dikili bölgesindeki tarihi kent ve sitelerde Aristo, Hermos, August, İskender gibi ünlü isimler zaman zaman bulunmuşlar.
Yeni Dikili tarihi, Bergamalı Kara Osmanoğlu'nun Dikili'de çiftlik kurması ve burada dikmelik yetiştirmesiyle başlamış. Önceleri dikmelik olarak geçen ismi daha sonra Dikili haline gelmiş. Kara Osmanoğlu ayrıca bugünkü pazar yerinin yanında çiftlik kurmuş, bölgede hayvancılıkla geçinenleri burada toplayarak küçük bir köy haline gelmesini sağlamış. Selçuklular bölgeyi ele geçirdikten sonra uzun süre Türk ve Osmanlı hakimiyetinde kalmış, 1919-1922 yılları arasında Yunanlıların işgali altına giren Dikili, 14 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtarılmış. Dikili 1860 yılında Bergama'nın bir köyü iken 1928 yılında Bergama'dan ayrılarak İzmir'in bir ilçesi olmuş. Masmavi denizi, uzun kumsalı, yeşili ve mavinin iç içe geçtiği toprakları ile insanoğlunun yaşamak için özlem duyacağı Dikili toprakları, tarih öncesi çağlardan günümüze kadar pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış. Antik çağda Dikili ve çevresinde bazı uygarlıklara ait çeşitli kentler kurulmuş. Bu kentlerin en gelişmişi Aterneos'tur. Klasik felsefenin en büyük dehası olarak kabul eden Aristoteles, bundan yaklaşık 2400 yıl önce felsefeye temel olarak önemli eserlerden bir kısmını bugün Aristoteles Tepesi olarak da bilinen Aterneus'ta yazmıştır. M.Ö. 367 yılında aile dostu Proksen tarafından memleketi Trakya Stagiri'den ayrılıp Aterneus'a getirilen Aristoteles, Aterneus kralı Hermias'ın yeğeni Ptiyas'la evlenmiş ve burada dersler vermiş.
Kral Hermias'ın yönetiminden düşmesinin ardından İskender'in özel hocalığını yapmak üzere Makedonya sarayına davet edilen Aristoteles sonrasında Aterneos'tan ayrılmış. İzmir'in Dikili ilçesinden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Gelecek bölümlerde bambaşka yerlerde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bu arada kanalımızı takip etmeyi unutmayın.